Telaffuz çalışmamıza devam ediyoruz. Yine letter C ile devam edeceğiz. Ne demiştik? Letter C. Yani Türkçe'de gördüğümüz C harfi. Eğer ki önüne A, O, U yani A, O, U Türkçedeki yazıldığı haliyle A, O, U harflerini alıyorsa K şeklinde okunurdu. Ama eğer ki letter C Türkçe'de C olarak gördüğümüz, okuduğumuz harf letter C. Eğer ki önüne E, I ya da Y harflerini alıyorsa S şeklinde okunur. K değil, S şeklinde okunur. Yani Türkçe'de gördüğümüz, Türkçe'de E olarak, I olarak, Y olarak görüp okuduğumuz harfleri alıyorsa C harfi S şeklinde okunur. Bunun şimdi örneklerine bakacağız, daha iyi anlayacağız. Örneğin ilk örneğimiz city, 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 city. Telaffuzları yanlarında yazıyor. Gördüğünüz gibi C harfimiz önüne I harfini almış. Yani Türkçe'de C olarak okuduğumuz harf önüne I harfini almış. Nasıl okunuyor? S şeklinde. City, city şeklinde. K olarak değil, S şeklinde. İkinci bir örneğimize geçelim. Bu arada geçmeden city, şehir demek. City, şehir demek. Onu da aklımızda bulunduralım. İkinci bir örneğimize geçelim. Yanlarında telaffuzlarını görüyoruz. Kelimelerimizin yine gördüğümüz gibi certificate, certificate, certificate. Dediğimiz gibi Türkçe ile İngilizce'de bazı kelimeler benzerdi. Certificate de bunlardan bir tanesi. Certificate, sertifika demek. Önüne E, I ve Y harflerinden gördüğünüz gibi C harfimiz burada da E harfini almış. Türkçe'de gördüğümüz E harfi daha önce de bahsetmiştik. E şeklinde telaffuz ediliyor. Okunuyor İngilizce'de. E harfimiz. C harfi önüne E harfi aldığı için S şeklinde okunmuş gördüğünüz gibi. Certificate örneğinde olduğu gibi. Evet, diğer bir kelimemiz, diğer bir örneğimiz cemetery. 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 Cemetery mezarlık demek. Gördüğünüz üzere burada da C harfimiz yine önüne E harfini almış. Yani Türkçe'de C olarak okuduğumuz, gördüğümüz harfimiz ne olarak okuyorduk? C. E olarak okuduğumuz harfi ne olarak okuyorduk? E. Öyle değil mi? C harfimiz önüne E harfini almış. Cemetery. 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 S harfi şeklinde okuyoruz. Bir sonraki örneğimizden devam edelim. Yine kolay bir örnek. Sinema. 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 Evet, kulağınıza da aşina gelmiştir. Çok kolay tahmin edilebilir bir şey. Sinema. Sinema demek. C harfimiz önüne I harfini almış. E, I ve Y harflerinden bir tanesini almış. E harfini almış. O yüzden S şeklinde okunuyor bu örnekte de. Devam edelim. Cycle. 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 Döngü demek. Döngü. Bir şeylerin döngüsü. Döngü. Biliyoruzdur bu kelimeyi, az çok aşinayızdır. Cycle. Önüne Y harfini almış. C harfimiz. Gördüğünüz gibi bu üç harften bir tanesi. O yüzden C, S şeklinde okunuyor. Bu örnekte de gördüğünüz üzere. Bir sonraki örneğimize geçelim. Cylinder. 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 Yine diyoruz her zaman Türkçe'de, İngilizce'de bazı kelimeler birbiriyle çok benzeşiyor. Bu da çok benzeşen kelimelerden bir tanesi. Cylinder, silindir demek. Burada da bu harflerden yani E, I ve Y harflerinden Y harfini almış C harfimiz önüne. O yüzden S şeklinde okunuyor bu örnekte de. Demek ki neymiş? Son bir kez özet geçelim. C harfimiz önüne E,
I ya da Y harflerinden bir tanesini alırsa, C harfimizin önünde bu harflerden bir tanesi varsa S şeklinde okunuyormuş. Ne dedik? City. City. Şehir demek. C harfimiz önüne I harfini almış. S şeklinde okunuyor. Certificate dedik. Certificate. C harfimiz önüne I harfini almış. Türkçe'de E olarak okuduğumuz harf I harfini almış. Certificate şeklinde okunuyor. Cemetery. Cemetery. Mezarlık demek. C harfimiz önüne yine I harfini almış. S şeklinde okunuyor bu yüzden. Sinema örneğimiz önüne yine I harfini almıştı. S şeklinde okunuyor. Cycle dedik, döngü demek. Önüne Y harfini almış. E, I ve Y harflerinden bir tanesini yine S şeklinde okunuyor. Son olarak ne dedik? Cylinder. Cylinder. Silindir demek. C harfimiz önüne Y harfini almış. Yine bu örnekte görüldüğü üzere bu üç harften bir tanesi C harfimiz S şeklinde okunuyor. Evet, bugünlük bu kadar. Yine bir sonraki konumuza da telaffuz çalışmalarımızla devam edeceğiz.